Merhabalar, öğrencilerden bir sürü soru geldi. Biz de Rabia ile soru cevap videosu yapalım dedik. Evet Rabia, dinliyorum. İlk sorumuz şöyle. Anda olduğumuzu nasıl anlarız? Anda olduğumuzu şimdi ve burada kelimesiyle anlarız aslında. Zihnimiz bizi ya geçmişe götürür ya da geleceğe götürür. Bir yerde otururken eğer geçmişle ilgili bir anı geliyorsa bilelim ki geçmişteyiz o an. Ya da gelecekle ilgili bir kaygı geliyorsa enerjimiz, düşüncelerimiz tamamen gelecekte demektir. Kendimizi hep şimdi ve buradaya davet etmemiz gerekiyor. Çünkü şimdi ve burada demek aslında bedeninde olmak demek. Beş duyu algısının tam açık olması demek. Ve her şeyi hissetmek, anlamak ve var etmek gerek. Varlığımızı aslında şimdi ve burada olarak anlarız. Sürekli kendimizi şimdi ve buradaya davet etmek en kolay yolu. Peki kendimizi daha motive hissetmek için ne yapabiliriz? Neler yapabiliriz? Motive hissetmek ya da hissetmemek tamamen beklentilerle alakalı. Eğer bir önceki soruyla bağlantıya geçecek olursak şimdi ve buradaysan hep motivesindir zaten. Anın tadını, enerjisini çıkarıyorsundur. Ve motivasyon için özel bir şeye ihtiyacı yoktur anı yaşadığından dolayı. Motivasyon eksikliği hep kendimizden aşırı beklenti yüzünden olur ve beklentiler karşılanmadıkça motivasyonumuz aşağı doğru, yani enerjimiz aşağı doğru düşer. Eğer ki andaki değerlerin kıymetini bilip oraya odaklanır ve elimizden bir adım sonrasında bir adım daha iyi ne yapabilirim düşünürsek ve bunu başarabilirsek motivasyon her zaman kalıcı ve dengede olur. Çünkü ani inişler ve çıkışlar hepimizi yoruyor ve üzüyor. Kısacası dediğim gibi çok ne kadar beklenti o kadar hayal kırıklığı. Hocam karışık gidiyorum. Kendimi değerli hissetmek için dışarıdan bir girdi bekliyorum. İçimde bunu nasıl başarabilirim? Değerlilik ya da değersizlik kişiye göre değişen bir şey. Yani kime göre, neye göre bir soru varsa o zaman bu aslında realitede var olsa bile hakikat bilincinde bunun karşılığı yok demektir. Her zaman için içerideki boşluklar dışarıda aranıyor ve öyle tamamlanmak isteniyor. Kendi değerimizi bilmek dediğimiz zaman da aslında dışarıdaki verilere göre kendimizi değerlendiriyoruz. Dışarıdaki verilere göre değil, kendimizle kıyaslayarak ve adım adım o içimizdeki değerlilik ya da değersizlik diye tanımladığımız boşluğu doldurmaya çalışırsak o zaman zaten dışarıdan hiçbir beklenti olmaz. O dışarıdaki boşluğu ve yine beklentiye giriyor bu. Birisi hiçbir zaman karşılayamayacaktır. Çünkü herkesin kafasındaki değer ya da değersizlik tanımı farklı. Karşınızdaki kişiye sorsanız size değer veriyordur. Ama sen onu onun algısıyla değer verdiği için tam olarak eşleştiremiyorsun. O yüzden kendimizinkini tamamlamak, ondan sonra da geleni bonus olarak kabul etmek en kolay yolu. Sağlıklı bir tartışmada ne denmez? Sağlıklı tartışmanın en kolay yolu, tartışma güzel bir şey aslında, kişiyi geliştirir. Saygı çerçevesinde olması esas. İkinci bir aşaması da ben diliyle konuşmak esas. Suçlayıcı bir dille konuşmak her zaman için çatışma doğurur. Yani sen onu yaptın, sen bana bunu yaptın, sen şöyle yapmadın ya da tam tersi. Bu davranış beni şöyle kırdı, beni bu şekilde üzdü, yordu demek ya da herhangi bir şey, ne hissediyorsak onu ifade etmek ve bunu kalpten yapıyorsun o zaman. Karşıdakinin anlamayacağı veyahut da uzlaşmaya varamayacağımız hiçbir tartışma olmaz. Peki iş yaşamında stres seviyemiz yükselince nefes alamaz gibi hissettiğimiz zamanlarda neler yapabiliriz kendi kendimize? Stres seviyesi zaten nefes almamakla yükseliyor. Korktuğumuzda ya da böyle aşırı düşünce içinde olduğumuzda dikkat ederseniz nefesimizi tutma eğilimindeyizdir. O anda o anın enerjisine aslında kendimizi kilitliyoruz ve çıkamıyoruz. Nefes alıp vermek her zaman nefes pozitif bir enerji olduğu için bizi ana, yani şimdi ve burada anına geri getireceğinden o anın alanına tekrar girdiğimizde, yani geçmişi referanslarıyla kendimize stres yaratmayacağımızdan daha sağlıklı düşünebiliriz. Ve sağlıklı düşünmek de doğru çözümler getirecektir. En güzeli böyle anlarda bir pencere açıp
imkan varsa dışarıya çıkıp burundan nefes alıp burundan vermek. Ama derin ve uzun nefesler. Ben sayarak verilmesini ve alınmasını tercih ediyorum. Mesela içinizden böyle 4'e kadar nefes alarak, sonra 4'e kadar tutarak, sonra 4'e kadar vererek 3 aşamalı bir nefes ve bunu bir 3-5 dakika yapmak bizi sakinleştirecektir. Ama gün içinde dikkat etmemiz gereken nedir? Nefesimi tutuyor muyum? Tuttuğunuz anda nefes alıp vermeye başlarsanız nefes alışkanlığı bir nebze de olsa değişir. Uykudan önce yapmamız gereken bir meditasyon var mı? Uykuya, sağlığına iyi gelecek nefes olabilir. Uykudan önce aslında bilinçaltı şöyle çalışıyor. Uykudan önce ne düşündüysen, ne seyrettiysen, ne konuştuysan onu baz alarak ertesi günün düşünce yapısını ve enerjisini hazırlıyor. Yani onu görev olarak kabul ediyor. O yüzden uykudan az evvel bir sürü müzik platformunda rahatlatıcı müzikler var. Onlarla yatmak, uyumaya geçmek. İşte yoga nidra gibi gevşeme egzersizleriyle yapılan çok güzel meditasyonlar ve çalışmalar var. Onlarla yatmak ya da işte bir takım ritüeller yaparak, yani zihni boşaltarak uyumak. Veya şöyle tanımlayacak olsam, hani bizim K'de yaptığımız işte o meşhur pembe nokta uygulamamız var. Orada düşünce frekanslarımızı ya da gün içinde yaşadığımız bütün olayları yüksek titreşimli bir frekansa, yani pozitif bir frekansa geçirsek, o zaman ertesi gün enerjisi de o şekilde hazırlanacaktır. Hani şimdi bunu söylediğimde bugün yaptım, yarın oldu bir mantığı olmuyor ama bir nebze rahatlama oluyor ve devamında aslında böyle sürekli ve istikrarlı yaparsak gerçekten hayatımızda olumlu anlamda değişiklikler oluyor. Nasıl oluyor? Yani belki dış dünya değişmiyor ama bizim onları karşılama şeklimiz değişiyor. Kelebek etkisi yöntemi atölyeleri katılımcılarından gelmişti bu sorular. Soran herkese çok teşekkür ederiz. Merak ettiğiniz sorularla ilgili yorumlarda buluşalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.